Ay. İyi mi bu? Merhaba. Tüm mesajları gösterir seçeneğindeyim. Merhaba, hoş geldiniz. Vantilatörün karşısında yerimi aldım. Selamlar. Evet. Küpelerim. Klima yok. Bizimkiler de klimaya karşı zaten ve klima yok. Vantilatör var odamda. Yok klima falan şey yapmam yani. Evet, hoş geldiniz. Mesela bir imparator üyem buradaymış. İmparator üyem var orada. Sorabilirsiniz mesela ona imparator yayınları ile ilgili. İngilizce masal, aslında İngilizce hikaye okumuştum. Ama İngilizce hikayenin şöyle bir şeyi var. Yani okurum diyorsunuz ama böyle uzun süreli okuyunca birazcık yorulabiliyor insan aslında. İngilizceyi bilse bile. Yeşil aslında, bu turkuaz gibi bir yeşil. Çok seviyorum bu rengi ya. Rengim benim. Özellikle yaz rengim. Ay buram çarpılmasın ha. Ben böyle. Raskolnikov, Suç ve Ceza. Bilmiyorum, kışın öyle şeylere gireriz ama sanmıyorum. Neden imparator? İşte yani sorarsınız. Bu gece şimdi Grimm masallarından bir masal okuyacağım. Daha yani şöyle. Şimdi ne okuyayım? Ben bunu bir tık kısayım en iyisi ya. Böyle şey de olabilir, çarpmasın sonra bana. Bir masal seçelim. Akıllı Els. Cennetteki terzi. Bu çok kısa olur. Tilki Hanım'ın Düğünü diyor. Haydut'tan. Dur bakayım. Ben bazılarını okumuştum zaten. Fare, Kuş ve Sosis. Bu da çok kısa. Bu da uzun. Rapunzel falan mı okusam ama biliyorsunuzdur. Mikrofon takacaktım, unuttum ya. Sıcakta işte kafalar gidiyor. Baş parmak diyor Tilki Hanım'ın Düğünü. Cüceler. Cüceleri okuyayım mı? Cüceler diye. Ya da Altın Kaz. Ne dersiniz? Narnia hikayeleri. Danışman falan. Ya dedim ya, bugün hani birkaç tane öneri de şey yapıyorum. Tilkiler falan, böyle şeyler var. Ardıç Ağacı. Bunu mu okusam acaba?
Başlayayım değil mi masala? Tamam. Bir tane bir şeyi açacağım ve artık okuyacağım. Büyücünün Kuşu. 323. sayfada. Evet, başlıyorum. Otursam mı acaba buraya? Otursam ama şey yapmayacağım herhalde. Sığamıyorum. Sığamadığım için en iyisi tekrar ben yere geçeyim. Bir de çok güzel esiyor buradan bana. Ay hiç bunları yapmak hiç profesyonelce değil, biliyorum. Ne yaparsınız? Bu da işin biraz eğlencesi. Daha profesyonel de olurum yakında. Evet, Büyücünün Kuşu. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak zamanlarda büyücülükle uğraşan bir adam varmış. Bu büyücü yoksul bir adam görüntüsüyle evlerin önünde dileniyor ve güzel kızları kaçırıyormuş. Kimse kızları nereye götürdüğünü bilmiyormuş. Çünkü kızların hiçbiri bir daha ortaya çıkmıyormuş. Büyücü günün birinde yine bir dilenci görünümünde 3 güzel kızı olan bir adamın kapısının önüne gitmiş. Sırtında sanki sadakaları içinde toplamak istiyormuşçasına bir küfe taşıyormuş. Biraz ekmek istemiş büyük kız, ona bir parça ekmek vermek için dışarı çıkınca kıza hafifçe dokunmuş. Ve kız hop diye küfenin içine sıçramış. Büyücü bunun üzerine kızı hızlı ve güçlü adımlarla karanlık bir ormanın tam ortasında bulunan evine taşımış. Evde her şey çok şatafatlıymış. Büyücü kıza istediği her şeyi sağlayarak bir tanem burası hoşuna gidecek. Çünkü arzu ettiğin her şey burada mevcut demiş. Birkaç gün sonra tekrar kızın karşısına geçmiş. Benim bir seyahate çıkmam lazım. Seni kısa bir süreliğine yalnız bırakacağım. Evin anahtarları burada. Her yere girip bakabilirsin fakat şu küçük anahtarın açtığı odaya girmeni yasaklıyorum. O odaya girmenin cezası ölümdür demiş ve kıza bir yumurta vererek konuşmasına devam etmiş. Bu yumurtayı iyi muhafaza et, iyi mi? Hep yanında taşı. Eğer bu yumurta kaybolursa büyük bir felaket meydana gelir. Kız anahtarla yumurtayı teslim almış ve her şeyi onun istediği gibi yapacağına dair söz vermiş. Ya ben böyle bu anahtar, bu kapıyı açma tarzı şeyleri hatırlıyordum. Aynı bir masalı okumadım sanırım ama hep böyle bir motif var. Yani aman bu kapıyı açma diyen bir motif. Evet, bakıyoruz. Büyücü gidince evin her tarafını dolaşmış, odalar gümüş ve altından parıl parıl parlıyormuş. Kız böylesi bir görkemi hayatında hiç görmediğini düşünmüş. Sonunda yasaklı kapıya da gelmiş ve önünden geçip gitmek istemiş. Fakat merakı o kadar ağır basmış ki odanın anahtarı aynı diğer anahtarlara benziyormuş. Kız anahtarı kilide sokup biraz çevirince kapı ardına kadar açılmış. İçeri girince bir de ne görsün? Odanın tam ortasında içinde parçalanmış cesetlerin bulunduğu bir küvet duruyormuş. Ha işte Grimm masalları vahşeti. Küvetin yanında ise üstünde parlayan bir baltanın durduğu bir kütük yer alıyormuş. Kız o kadar korkmuş ki elindeki yumurta küvetin içine düşmüş. Kız yumurtayı küvetin içinden alıp üzerindeki kanları silmiş fakat nafile. Yumurtanın üzerindeki kanlar silmekle veya fırçalamakla çıkacak gibi değilmiş. Çok
Çok geçmeden büyücü seyahatten geri dönmüş ve ilk işi anahtar ile yumurtayı geri istemek olmuş. Kız büyücünün istediklerini elleri titreyerek vermiş ama büyücü kırmızı lekeleri görünce kızın kanlı odaya girdiğini anlamış. Benim irademin dışında odaya girdin. Şimdi kendi iradenin dışında tekrar gireceksin demiş. Kızı yere yatırmış, saçından tutup odaya sürüklemiş ve kütüğün üzerinde kafasını kesmiş. Bayağı vahşet. Yani bu nasıl masal ya? Kanını akıtmış, bayağı kurban. Ne yapacak bakalım? İç organları falan dur ya. Ve bedenini parçalara ayırarak küvetin içinde diğer cesetlerin yanına atmış. Bayağı mafyatik bir masal. Şimdi gidip ikinci kızı alayım demiş büyücü. Ardından yine yoksul bir adam görünümünde evin önünde dilenmeye başlamış. Ortanca kız ona bir parça ekmek getirmiş ve büyücü ortanca kızı da büyük kız gibi küfesine atıp götürmüş. Kızın akıbeti ablasından pek de farklı olmamış. O da merakına yenik düşmüş, kanlı odayı açmış ve büyücü dönünce hatasını hayatıyla ödemek zorunda kalmış. Yani büyük ihtimalle küçük kız kurtaracak. Ablalarını da kurtarır belki ama bilmiyorum nasıl kurtarır, o kadar parçalanmış cesetler falan yani. Masala bak. Büyücü, ben de böyle şey gibi giyinmişim, beyazlar, kanlar falan. Olursa yani. Büyücü bunun ardından küçük kızı almış. Fakat küçük kız akıllı ve kurnazmış. Benim gibi. Büyücü anahtarlar ile yumurtayı verip seyahate çıkınca önce yumurtayı emin bir yere koymuş. Sonra evi dolaşmış ve en son olarak da yasak odaya girmiş. Bir de ne görsün? Sevgili ablaları alçakça öldürülüp parçalanmış bir vaziyette küvette yatıyormuş. Fakat kız ablalarının parçalarını bulmuş ve kafa, beden, kol ve bacakları yerli yerine koymuş. Bayağı soğukkanlı ya, ben yani bayağı. Bunun üzerine ablaları gözlerini açmış ve hayata dönmüşler. Frankenstein'e döndük. Ne kadar sevinip kucaklaştıklarını herhalde tahmin edebilirsiniz. Sonra küçük kız ablalarını bir güzel saklamış. Büyücü geri dönünce anahtarları ve yumurtayı istemiş. Yumurtada kan lekesi görmeyince testten geçtin, benim karım olacaksın demiş. Fakat bu arada kızın üzerinde bir gücü kalmadığı için kız ne derse yapmak zorundaymış. Niye gücü kalmamış? Böyle bir şey mi oluyor? Pekala diye cevap vermiş kız. Bunun öncesinde annemle babama bir küfe dolusu altın götürecek ve altınları kendi sırtında taşıyacaksın. Bu arada ben de düğün hazırlıklarına başlayacağım. Kız bunun ardından hemen ablalarını sakladığı kendi odasına koşmuş ve şimdi sizi kurtaracağım an geldi. Alçak herif sizi kendi sırtında eve taşıyacak fakat eve varır varmaz bana yardım gönderin demiş. Fakat eve varır sonra ablalarını bir küfenin içine sokup üzerlerini altınla kapatmış ve büyücüyü içeri çağırarak küfeyi bizim eve kadar taşı. Ama sakın yolda durup dinlenmeye kalkma. Penceremden seni gözlüyorum diye tembih etmiş. Bak kız bayağı mistrese döndü yani. Emirler verip. Büyücü küfeyi sırtına almış ve yürümeye başlamış. Fakat küfe o kadar ağırmış ki bir süre sonra yüzünü ter kaplamış ve küfenin altında ezilecek gibi olmuş. Bunun üzerine yere oturmuş ve biraz soluklanmak istemiş. Ama istemiş. Ancak aynı anda küfedeki kızlardan biri penceremden bakıyor ve dinlendiğini görüyorum. Derhal devam et diye seslenmiş. Büyücü nişanlısının seslendiğini sanmış ve tekrar yola koyulmuş. Her dinlenmek istediğinde penceremden bakıyor ve dinlendiğini görüyorum. Derhal devam et diye ses duyuyormuş. Büyük ihtimalle adam yorgunluktan falan ölecek, kalp krizi geçirecek. Sonunda içinde iki kızla altınların olduğu küfeyi nefes nefese kızların annesiyle babasının evine taşımayı başarmış. Bu arada küçük kız öbür tarafta düğün hazırlıklarını yapıyormuş. Sırıtan dişlere sahip bir kafayı alıp tepesine bir mücevher iliştirmiş ve kafayı
tavan arasındaki bir pencereye sanki dışarı bakıyormuş gibi yerleştirmiş. Sonra büyücünün arkadaşlarını düğüne davet etmiş ve ardından bir fıçı balın içine girip yatağın tüylerinin arasında yuvarlanmış. Böylece garip bir kuşa benzemiş. Ve kimsenin onu tanıması mümkün değilmiş. Evden çıkınca yolda düğüne gelen misafirlerin bir kısmına rastlamış. Aralarında şöyle bir konuşma geçmiş. Büyücünün kuşu, nereden geliyorsun? Büyücünün evinden. Genç gelin ne yapıyor? Süpürdü evin her tarafını. Şimdi de oturdu tavan arasına, pencereden bakıyor dışarı. Biraz ileride kızın karşısına yavaş adımlarla geri dönen büyücü çıkmış. Büyücü diğerleri gibi sormuş. Büyücünün kuşu, nereden geliyorsun? Büyücünün evinden. Genç gelin ne yapıyor? Süpürdü evin her tarafını. Şimdi de oturduğu tavan arasına pencereden bakıyor dışarı. Büyücü başını kaldırıp yukarı bakınca ölü kafatasını görmüş ve nişanlısının baktığını sanıp onu selamlamış. Büyücü ve misafirlerin eve girmesiyle birlikte küçük kızın ablalarının gönderdiği yardım gelmiş ve tüm kapılar kimsenin kaçamayacağı bir şekilde kapatılıp ev ateşe verilmiş. Büyücü ve dostları evin içinde cayır cayır yanmış. Bayağı bu masal değil, korku filmi. Yani bunu bayağı korku filmi diye çekebilirsin. Yani masal değil bu. Ama olsun, iyi oldu. Ben de böyle şey gibi kasap rengi şey mi giymişim, böyle pembe, yani böyle açık renk bir masal kostümü giyeyim derken böyle bir masalla karşılaştık. Evet. Ay evet. Şöyle bir yorumlara bakayım dedim. Evet. Evet, bugünkü masalım böyleydi. Masal değil, bir korku senaryosu, korku filmi falan olabilir. Bayağı bir şey var. Teşekkür ederim makyaj Salim. Azıcık yeşil kalem sürdüm. O kadar ve aldık sürdüm. Çok soluk mu şey kalacağım dedim böyle. Biraz da yaz hali tabii. Büyük ihtimalle ben bir yayın açarım şimdi üyelerime. Herhalde kral üyeleri açacağım. Onlara bir duyuru yapayım. Bir yayın açayım diye düşünüyorum. İşte böyle. Neyse. Görüşmek üzere diyorum. Herkese iyi hafta sonları olsun. Kanala abone olmayı unutmayın. Eğer daha fazla video istiyorsanız, daha farklı açılar, daha özel haller, daha değişik kıyafetler falan istiyorsanız üye olabilirsiniz. Üye olanlar gayet memnunlar. Savaşçılara yayın aslında şey yapacağım, açtığım zaman canlı yayında çok istediğim sayı olmayınca canlı yayının tadı olmuyor. En istediğim sayıları ben açıkçası en yüksek üyem olan İmparator üyelerde oluyor. Yani İmparator üye yayınını açıyorum ve çok güzel etkileşim oluyor. Yani üst nokta orası. Dediğim gibi diğer kişiler o kadar hakkını veremiyorlar. Bilemiyorum. İşte böyle. Ya bugün biraz rahatsızım da yakında bir canlı yayın daha yaparım. Görüşmek üzere diyorum. Yorum yapmayı unutmayın. İyi geceler.